TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Hoş geldiniz Elif Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Günaydınlar. Günaydın, nasılsınız? Sizleri gördüm, çok iyi oldum. Bizler de vallahi öyle ya. Harikasınız. Sabah çekimden önce konuştuğumuzda o kadar güzel enerjiyle geldiniz ki aynısı da renkleri ve kıyafetleri de hiç. Yaz renkleri, teşekkür ederiz. Yaz bitmeden biraz enerjimiz yükselsin istedik. Evet, inşallah. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkürler. Elif Hanım merhabalar. Bu yeme bozuklukları ile ilgili problem olan bir sürü insan var. Hakikaten yani Maalesef. Maalesef. ya kimisi çok aşırı yiyor, kimisi de zayıflayacağım diyerek böyle dibini buluyor. Yani böyle kararsız insanlar mı diyelim. Bu tip insanları bir sınıflandırır mısınız? Bu tip problemleri bir anlatır mısınız? Yeme bozuklukları aslında 3 farklı başlık altında toplanıyor. Bir tanesi anoreksiya nervosa, diğeri bulimia nervosa, bir diğeri de tam olarak adlandırılamayan yeme bozuklukları, gece yeme sendromu, tıkınırcasına yeme sendromu gibi. Bu yeme bozukluklarının birçoğu aslında psikolojik sebeplerden kaynaklı olmakla beraber çoğunun sonunda ya aşırı kiloluluk ya da aşırı zayıflık karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla her iki durumda aslında bir yeme bozukluğunu temsil ettiği için kesinlikle bir diyetisyen, doktor ve psikolog müdahalesi gerektirir. Tek bir daldan değil, üçü beraber veya birkaç farklı multidisipliner uygulamanın olması gerekmektedir. İyi hekimler iyi işbirliğiyle beraber yapmalı aslında, değil mi? Evet. Tek başına sadece diyetisyen ya da tek başına sadece psikolog değil. Kesinlikle, çünkü hastanın tek bir problemi belki görünüşte yeme bozukluğu olmasına rağmen bunu tetikleyen farklı psikolojik, fizyolojik süreçler de karşımıza çıkabilmekte. Peki biraz önce bahsettiğiniz anoreksiya nervosa nedir? Anoreksiya, Ben de ilk defa sizden duydum açıkçası. Değil mi? Anoreksiya nervosa baktığınız zaman kişinin ağırlığının ideal orandan %80-85 daha az olmasına rağmen, kişinin çok zayıf görünmesine rağmen kendisinin aşırı derecede yağlı, kendisini çok obez görme problemidir. Yani kişiye baktığınız zaman belki kemikleri sayılacak derecede veya aşırı rahatsız edici bir zayıf görünümü olmasına rağmen aynaya baktığında veya kıyafetleri giydiğinde İşte kalçam çok büyük ya da işte aşırı kiloluyum, kendimi çok kötü hissediyorum gibi ifadelerin yer alması ve bundan dolayı beslenmelerini çok fazla kısıtlamaktadırlar. Aslında Elif Hanımcığım, benim danışanlarımdan birkaç tane örneklemem var. Gördüğüm kadarıyla ismini bilmiyormuşum. Şöyle bir şey de oldu açıkçası. Zayıflamaya karar verdi. Yaklaşık 22 kiloya beraber hem bölgesel zayıflama tarafıyla hem kilo verimiyle devam ettik. Diyetisyen tarafıyla da. Ama kendi artık geldiğinde düzgüne çok daha fazla kilo vermeye devam etti ve kendisi de hala da vermek istiyor da. Artık demek ki bu hastalığa giriyordu hocam. Tabii. Aynen. Beden Yavaş yavaş da algısını- sonradan da oluyor değil mi? Tabii sonradan da mesela beslenmeye aşırı derecede dikkat edip artık bunun bir takıntı haline gelmesi, kendini sürekli ben kiloluyum, ben şişmanım ve özellikle de bu ne yazık ki ergenlik dönemlerinde Sosyal medya çok etkiliyor. Evet, ortalama 17 yaş grubunda ve erkek çocuklarından ziyade kız çocuklarında çok fazla görülüyor. Dolayısıyla ergenlik döneminde tek tip beslenme anoreksiyanın bir sonucu olabilir veya anorektik davranışların başladığını bize gösterebilir. Bununla beraber işte göbeğim çıkmasın, karnım çıkmasın diye sadece suyla beslenenler var. Şimdi burada birkaç tane yöntem var. Bunu da ben çok düşündüm açıkçası. Söylesek mi, söylemesek mi? Söylememe kararı aldım. Çünkü bu da bir yol gösterici olabilir. Mesela en basitinden hiç aklınıza gelmez belki. Konstipasyonla, yani uzun süreli kabızlıklarla kendilerini yemekten alıkoyuyorlar. Ya da yedikten sonra kusturma yöntemi de belki. O da var. O daha çok bulimia nervosa'da görülüyor. Anoreksiyada aşırı zayıflıkla beraber buna eşlik eden beden algısının bozulması, yemek yemeden korkma, özellikle sürekli etiket okuma, işte gıdalardan uzaklaşma, yağlı gıdaları, işte hayvansal ürünleri veya işlenmiş gıdaları tüketmeme gibi durumlar söz konusu. Yani besin ve besin tüketim algısı çok hassas derecede gelişmiş ve ne yazık ki de beslenme durumu aşırı kötü olan hasta grupları diyebiliriz. Bunlarda vücut kütle indeksi kaçın altında olması gerekiyor? Anoreksiya nervosa'da şöyle ağırlığının %85'inin daha düşük olması. Yani ortalama beden kütle indeksi 15, 14 yani 17,5 ve 6 diye sayabiliriz. Zaten 18-19 aralığını hafif zayıflık olarak kabul ediyoruz. Aşırı zayıflık derecesinde 17'nin altında olanları kabul edebiliriz.
Çünkü biz 18-21 arasını Hollywood starları olarak değerlendiriyoruz. Burada tabii ki aslında Hollywood starlarına bir özenti söz konusu olabilir Tabii, yani. tabii. Sosyal medya da bunlara çok etkili hocam. Kesinlikle hem sosyal medya hem yaptıkları davranışlar sürekli iyi bir beden algısının zayıflık yönünde olması ama aşırı zayıf görünmelerine rağmen kendilerini kilolu hissetmeleri ileri derecede psikiyatrik bir konu aslında. Peki bunun tam tersi olan bulimia nervosa hastalığı var. Bu nedir? Biraz da bundan bahseder misiniz? Hocam bu rahatsızlıkta da sık sık kişiler evet besleniyorlar, bazen yeme atakları var fakat bunu giderecek yani aldıkları enerjiyi azaltacak çeşitli uygulamalarda bulunuyorlar. Bunlardan bir tanesi kusma yöntemi ve bu kusmayı hani evet elle ya da parmakla yaptıkları için sürekli gastroözofajal reflü ya da gastrointestinal sistem bozukluklarının çok olması. Mesela bu tarz hastalar genelde hafif kilolu veya normal ağırlıktaki kişilerde görülebiliyor. Bir kısmı da zayıf, evet. Ama aşırı kilolu, obezite seviyesi çok yüksek kişilerde de bu var. Mesela kişiyle konuştuğunuzda evet bunu gizlerler. Bulimik insanlar genelde bunu gizleme yolundadırlar. Bir yere yemeğe gidersiniz, bütün açık büfedeki her şeyin tadına bakarlar. Dersiniz ki bu kadın bunu nasıl yiyor? Nasıl hepsinin tadına bakabiliyor? Ya da nasıl doygunluk hissetmiyor? Bir 10 dakika ortadan kaybolduğunu fark ederseniz biliniz ki belki kusmaya gitmiştir. Belki bir laksatif ilaç almıştır. Yani daha fazla yiyebilmek için burada da iki farklı şey var. Ya gerçekten her şeyin lezzetine varmak için aşırı yeme durumu ya da tam tersi yediklerinden pişman olup ya da kilo almamak için kendini kusturma durumu. Ve burada en kötü olan şeylerden bir tanesi de tek bir hamlede 5 kiloya yakın ağırlık fark ediyor. Yani kusmayla ya da bağırsak boşaltılmasıyla bu tarz hastaların da beslenme davranış değişikliğini öğrenmesi bizim için çok önemli. Peki yeme bozukluğu olan kişiler bu süreçte nasıl ilerlemeli? Öncelikle bir diğer grup demiştik. Evet, diğer grubumuz da gece yeme sendromu olan veya aşırı tıkınırcasına yeme sendromu olan kişiler. Tıkınırcasına yeme sendromu genelde gerginlik yaşayan bireylerde çok fazla görülüyor. Yani o an gerginse, mutsuzsa karbonhidratların o mutluluk getirici özelliğine başvuruyorlar biraz. Ağzına hemen bir şeyler atarlar. Evet, işin en kötü tarafı da bunun farkına varamamak. Yani evet bir şey yapıyoruz, belki ağırlığımız ideal sınırlarda, belki hafif kiloluyuz ama bu bir yeme bozukluğu, dengesiz bir yeme problemi. Dolayısıyla bunların farkına vardığımız anda mutlaka bir genel hekim muayenesi, akabinde hekimin yönlendirmesiyle beraber bir psikolog ya da psikiyatri desteği artı diyetisyen desteğiyle bu problemleri aşmaya çalışıyoruz. İşin bize düşen kısmı da yemenin farkındalığını oluşturabilmek. Yani sen bunu yediğinde kilo almayacaksın. Özellikle anorektik bir hastaya, anorektik bir bireye haftada 400 gram aldırmak bile gerçekten çok büyük bir motivasyon ve mücadele gerektiriyor ve bu hastalar ne yazık ki hastanede yatmadan ideal istenen kilo ağırlığına gelmekte çok güçlük çekiyorlar. Yani evde kişiye bakım yaptığınızda belki 1 kat, belki 2 kat kilo aldırabilirken hastanede kontrolün daha sık olmasıyla 5 kat daha fazla hızlı kilo aldırılabilir. Aslında bu tip hastalıklar yani tıpta genel anlamda böyle dahiliye, genel cerrahi, psikiyatrinin de aslında birlikte değerlendirmesi gereken, çünkü bunlar hakikaten tedavi ihtiyacı olan insanlar bir anlamda. Hem sağlık sorunları açısından hem de psikolojik açıdan ki nihayetinde tedavide yönlendiren kişi olarak bunlara neler yapıyorsunuz? Gördüğünüz zaman nasıl bir yol izliyorsunuz? Öncelikle bir hekim yönlendirmesiyle gelen hastamıza tabii ki bu psikiyatrik bir destek ya da bir psikolog desteğiyle bilişsel bir destekle de devam ettirildiği takdirde çok daha kolay bir yaklaşımımız oluyor. Vermiş olduğumuz beslenme programının onu iyileştireceği, özellikle bu bir ergen danışansa, eğer beslenme bozukluğu devam ederse işte bilişsel çeşitli problemler yaşayacağı, hafıza problemi olabileceği, derslerinden geri kalabileceği veya genel vücut gelişiminde bir problem olabileceğini aktarıyoruz. Genelde çocukların ve gençlerin en önem verdiği konu beden gelişimi, beden sağlığı ve kemiklerin gelişimidir. Dolayısıyla yetersiz beslenme veya yanlış beslenme taktikleriyle özellikle işte genel görünümde solgunluk, saçlarda dökülmeler, saçların cansız olması, genel bakışlarda solgunluk, bununla beraber tırnak kırılması, boy uzamasının gerilemesi gibi faktörlerden bahsediyoruz ve
yaptığımız uygulamanın ona aslında ağırlık kazandırmaktan ziyade sağlığını yerine getirebilmek için olduğunu, ideal bir ağırlık skalasının aslında kişinin beden sağlığını korumak ve sürdürebilmek için gerekli olduğunu anlatıyoruz. Ve neden karbonhidratlar, neden hangi karbonhidratları seçiyoruz, neden protein tüketmeliyiz, yağlar ne gibi görevleri vardır? Mesela anorektik ya da yeme bozukluğu olan kişilerde en büyük problem yağlara karşı geliştirilen düşmanlıktır. Yani bu yağlı, bunu yememeliyim, ceviz ne işime yarayacak, gerek yok, boşuna enerji almayayım gibi düşüncelere sahip oldukları için neden, niçin olduğunu anlatarak ilerliyoruz. Ve özellikle beslenme sürelerine dikkat ediyoruz, besin algılamalarına ve seçimine dikkat ediyoruz. Dolayısıyla ölçülü beslendikleri takdirde kendileri de buna yavaş yavaş zamanla ikna oluyorlar ve tabii diğer tedavilerin ve terapilerin de desteğiyle beraber aynadaki görüntüleri, bunu algılamadaki problemleri biraz daha aşmış oluyoruz. Tabii o kadar güzel anlattınız ki aslında ikisi arasındaki farkı, gençlerin dediğimiz gibi sosyal medyadan etkilenip hocamın dediği gibi Hollywood yıldızlarına benzemesi gibi, bunlarla ilgili çok fazla artık gençleri de görüyoruz sosyal medyada. Evet. Artı o kadar zayıflıkken yüzlerindeki değişiklik istemeleri, herhangi bir dolgu işlemleri gibi birçok işlemlerde. Onun için bu konunun şu anda burada anlatılması çok güzel oldu Elif Hanım gerçekten. Çok da güzel, seyircilerimizin hem çocukları için hem de şu an sabah kahvaltıları için, onlar da ekran başında. Bunları konuşması çok çok güzel oldu. Çünkü gençlerimize de bir dış ses de olmuş olduk aynı şekilde sizlerle belki yapıyorlar, beraber. belki kendilerine bile Farkında itiraf değiller. edemiyorlar. Belki dediğiniz gibi farkında değiller ama en çok gizlenen şey, özellikle bulimia nervosa'da yaptığını gizlemek. Yani aile bireylerinden gizlice eczaneden bir ürün alıp işte hızlıca kilo vermeye çalışmak, bağırsakları boşaltmak ya da kusmak gibi eylemler olabiliyor. Bulimia'nın aslında bir farklı türü daha var. Çevrenizde çok sık duyarsınız. Ben bu akşam aşırı kaçırdım, sabaha kadar spor yapacağım, hiç yerimde durmayacağım. Bulimia'nın bir kusan grubu var, kusarak enerjiyi atan grubu var. Bir de aşırı açlıkla, aşırı enerji harcamasına yönelik çabaları olan grubu var. Dolayısıyla bu her ikisi de aslında bir yeme bozukluğu. Eğer bu tarz davranışlarımız varsa bilin ki yanlış yoldasınız. Evet, kesinlikle. Peki dirençli hastalarda ne yapıyorsunuz? Yani tedaviyi reddeden ya da siz söyleseniz bile uygulamayan kişileri yani yatırarak mı tedavi ediliyor ya da bir psikiyatrdan destek mi alınıyor? Nasıl çözümlüyorsunuz? Yine multidisipliner çalışmamız gerekiyor bu hasta gruplarında da. Mesela kontrolleri aksatmasından bunu anlayabiliyoruz veya analiz yaptığımızda hedeflenen ağırlığa gelememesinden bunu anlıyoruz. Tabii ki çok ağır vakalarda hastanede tedavi en önemli şey. Burada da yine bir diyetisyen desteği, yine bir menü planlaması söz konusu ama ayaktan gelen hastalarımızda karşılıklı kişinin hekimiyle görüşüyoruz, psikoloğuyla görüşüyoruz ve hepimizle olan sürecini daha yakından takip ederek ortak bir akılla hareket etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda aile desteği de burada çok önemli. Çünkü böyle bir problemi olan, rahatsızlığı olan bir kişide sizin olumsuz yaklaşmanız ya da onu kıracak şekilde yaklaşmanız hassasiyeti çok artırdığı için tedavinin sürecini de ne yazık ki olumsuz etkileyebiliyor. Peki sizin kliniğinize gelen kişiler için söyleyeyim Elif Hanımcığım. Onlara ekstradan da bir görüntülü görüşmeler gibi bir takip sisteminiz var mı? Yaklaşık 14 saat boyunca sürekli biz aktifiz. Çok etkiler çünkü. Tabii ki yani burada aslında sadece yeme bozukluğu olan hastalar değil, normal zayıflamaya gelen, ağırlık yönetimine gelen danışanlarımızda da bazı şeyler görüyoruz. İşte ben öğün fotoğraflarını istiyorum, masaya bu şekilde atıyorlar. Fakat sadece onlar yenmiyor bazen. Dolayısıyla hani orada işte kaçamakların olması veya gerçekten attığı tabağın hepsini bitirmemesi, biraz böyle karşılıklı iletişimde de aksamalara neden olduğu zaman siz ne kadar takip ederseniz edin, isterseniz yanında olun. Bir lavaboya gitmesine bakar, bir parmağı böyle genzine atmasına bakar. O yüzden biz bireyimize, danışanımıza güven oluşturacak şekilde kendisinin de bunu kabullenerek, yani kendi başımıza bir şeyleri kabullenmedikten sonra dışarıdan ne kadar müdahale olursa olsun pek yararlı olmayabilir. O yüzden faydalarını görüp iyi bir şekilde olumlayarak ilerlemek en önemli. Evet. Çok teşekkürler. Çok güzeldi gerçekten bugünkü konumuz. Biz sizi dinlemekten doyamadık. Emin olun seyirciler de inşallah öyle olmuştur. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık Elif Hanımcığım. İyi yayınlar diliyorum. Bugün bizlerle uzman diyetisyen
Elif Melek Avcı Dursun beraberdi ve yeme bozukluklarının neden olduğu, hatta nasıl tedavilerinin yapılabileceği konusunda bize ayrıntılı bilgiler verdi. Kendisine tekrar buradan teşekkür ederiz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.